TDRS-M uydu, Uluslararası Uzay İstasyonu ve Hubble Teleskobu ile kesintisiz iletişim sağlıyor. Bugün fırlatılan 6. ve son Boeing izleme ve veri kurtarma uydusu TDRS, gelecek yıl tamamen işlevsel olduğunda NASA'nın uzay iletişim ağını zenginleştirecek. TDRS-M, NASA'nın TDRS takım yıldızındaki en son uydu ve düşük dünya yörüngesindeki uzay araçlarına yüksek band genişliğinde iletişim sağlayacak. TDRS ağı, Uluslararası Uzay İstasyonu, Hubble Uzay Teleskobu, Dünya Gözlem Sistemi ve insanlı uzay uçuşunu destekleyen diğer programlarla sürekli iletişim sağlar. Bu, Boeing'in NASA için inşa ettiği 6. TDRS uydusu. Bunların ilki 2000 yılında teslim edildi. Uydu, nihai yörüngesine ulaştıktan sonra operasyonel olarak ilan edilmeden önce test edilecek ve kontrol altına alınacak. Savunma ve Sivil Programlar Dairesi, Boeing Uydu Sistemleri Bölümü Yöneticisi Eneko Attanasio, bu TDRS-M kilometre taşı, Boeing'in NASA'ya gelecekteki yakın dünya, Ay, Mars ve derin uzay görevlerini desteklemek için teknolojilerini geliştirme taahhüdünde ilerlemenin bir başka adımı ve 40 yılı aşkın süredir bunu ekonomik olarak yaparak devam etmekte olan güçlü Boeing-NASA ortaklığını gösteriyor dedi. Boeing 4 yılı aşkın süredir NASA'ya uzay iletişim hizmetleri sağladı ve 1995'ten beri NASA'nın izleme ve veri geçişi uydularının tek sağlayıcısı. NASA'nın yeni nesil yörünge takip ve iletişim ağı 6. ve sonuncu Tracking and Data Relay Satellite, Türkçe takip ve veri yayın uydusu TDRS, yörüngeye oturtulması ile tamamlandı. Boeing'in yapımını tamamladığı TDRS-M, Florida'da bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan United Launch Alliance ULA Atlas V roketi üzerinde gönderildi. Uydunun çalışır vaziyette olduğu ve 4 aylık tetkikten sonra önümüzdeki yıl hizmete gireceği bildirildi. Uzay çağının ilk yıllarında önemli görevlerin iletişim ve takibi büyük oranda yerde bulunan istasyonlara bağlıydı. Bu da 1973 yılında gönderilen Skylab gibi uzay araçlarının sadece dünya çapında konumlandırılmış çeşitli takip istasyonlarının ufkunun üzerinde olduklarında görev kontrol merkezleriyle iletişim halinde oldukları anlamına geliyor. 1973 yılında hayata geçirilen TDRS projesi, NASA'nın International Space Station yani uzay istasyonu ve Hubble teleskobu gibi araçlarla iletişimini, uzay araçlarının gönderilmesi ve diğer dünyaya yakın yörüngelerdeki uzay araçlarının sürekli takibi gibi işlemlerin gerçekleştirilmesi ve yüksek veri oranına dayalı iletişimi sağlamak için oluşturulan yörünge çapındaki uydulardan oluşan bir filoyu kullanan uzay ağı ile desteklenmesi amacını taşıyordu. İlk uydu TDRS-1 1983 yılında gönderilmişti. TDRS-M ve 5 benzeri araç ise serideki en son gönderilenler arasında yer alıyorlardı. Bunların ilki 2000 yılında gönderilmişti. NASA Goddard Space Flight Center'da TDRS proje yöneticisi olan Dave Littman, TDRS filosu bilimsel ve insanlı uzay uçuşlarında edinilen verilerin bu verileri dünyada kullanılabilecek olanlara gönderilmesinin sağlanmasında önemli bir bağlantı noktası olma özelliği taşıyor. TDRS-M mevcut potansiyeli arttıracak olmakla birlikte aynı zamanda Space Network'ün yaşam aralığını uzatarak görevle ilgili verilerin gelecek yıllarda kullanılmasını sağlamak üzere alınmasına ve gönderilmesine imkan verecektir dedi. NASA'nın takip ve veri rölesi Satellite-M, Cape Canaveral'dan kalkıyor. NASA'nın yeni nesil yörünge izleme ve iletişim ağı tamamlandı. 6. ve son takip veri rölesi uydusu yörüngede patladı. Boeing yapımı TDRS-M, Florida'daki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan bir
ULA ile Atlas 5 roketinin tepesinde kalktı. Sağlığının iyi olduğu ve 4 aylık bir dönem sonrasında gelecek yıl hizmete gireceği bildirildi. Uzay çağının ilk yıllarında önemli görevlerin iletişimi ve takibi tamamen yer istasyonlarına bağımlıydı. Bu 1973'te fırlatılan Skylab gibi uzay aracının dünya çapında dağıtılan çeşitli izleme istasyonlarının ufkunun üstündeyken anlık yalnızca görev kontrolü ile temas halinde olduğu anlamına geliyordu. 1973 yılında kurulan TDRS projesi, Uluslararası Uzay İstasyonu, Hubble Uzay Teleskobu fırlatma araçları ve diğerleriyle sürekli izleme ve yüksek veri hızı iletişimi sağlamak için bir yörünge uyduları kümesini kullanan bir uzay ağı ile NASA'yı sağlamak için tanıtıldı. Düşük dünya yörüngesinde bir uzay aracı gibi düşünebilirsiniz. Boeing inşa edilmiş TDRS-M, Boeing'in El Segundo uydu fabrikası aracılığıyla fırlatması için hazırlandığı şekilde çalışılıyor. İlk uydu TDRS-1 1983'te piyasaya sürüldü. TDRS-M ve 5 meslektaşı dizinin en sonuncusu olan ve 2000 yılında ilk kez gönderilenlerdir. NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'ndeki TDRS Proje Müdürü David Littman, TDRS filosu dünyada kullanılabilecek olanlara bilim ve uzay gemisi verilerini sunan kritik bir bağlantıdır diyor. TDRS-M yeteneklerini genişletecek ve uzay ağının ömrünü uzatacak. Böylece görev verilerini gelecek 10 yıl içinde almaya ve iletmeye devam etmemize izin verecek dedi. Evet, Uluslararası Uzay İstasyonu ve diğer uydularla ve dünyadaki iletişimle aracı olan TDRS iletişimini sizlerle paylaşmış oldum. Bu uydular aslında bizim çeşitli derin uzay görevlerimizde de iletişim uydusu olarak kullanılıyor ve aktif durumdalar. TDRS-M de en son gönderilen uydunun adı. Bu da yine aktif vaziyette şu an kullanılmakta. Ve en çok da adı geçen uydulardan birisi bu da. Ve dediğim gibi yani makalede de bahsedilen gibi hem uydular arası iletişim hem de derin uzaydaki uzay araçlarının iletişimiyle alakalı bizlere yardımcı olmaktadırlar. Evet, bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.